Endometrium kanseri nedir? Rahim kanseri ile endometrium kanseri aynı şeyler midir? Endometrium kanseri öldürür mü? Endometrium kanserini en sık kimlerde görüyoruz? Endometrium kanseri erken teşhis edildiğinde tamamen iyileşme şansı var mıdır? Herhangi bir yaşı var mıdır? Genç yaşta da endometrium kanseri olunur mu? Endometrium kanseri menopoz öncesi kadınlarda da görülür mü? Tek belirtisi sadece kanama mıdır? Merhabalar. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Kadınlarda gördüğümüz serviks kanserinden sonra endometrium kanseri üzerine konuşacağız. Evet. Hocam, endometrium kanseri nedir? Endometrium nedir? Bu konularda bizi biraz aydınlatırsanız çok Tabii. seviniriz. Şimdi Alper Hocam, yine maketimize gelecek olursak, endometrium kanseri de rahmil iç zarı dediğimiz endometrium tabakasından çoğu zaman gerçekleşen, yani bu kısımdan gerçekleşen, bazen de rahim duvarı dediğimiz miometrium tabakasından, yani dış zarından gerçekleşen bir kanser türüdür. Endometriumun genellikle iç zarı endometrium kanseri olarak tanımlanır. Artık kadınlarda çok sık görülen bir kanser türü, jinekolojik bir kanser türü endometrium kanseri. Kanama dışında başka ne şikayetlerle gelir hastalar? Evet, bu hasta grubu genellikle adetlerinde yoğun kanaması olan ya da ara kanamaları olan kadınlardır genellikle tanı koyduğumuz, ama bazı hasta gruplarında ciddi kilo verme durumu olabilir ilerleyici dönemlerde, ya da pelvik bölgede ağrısı olabilir, ya da cinsel ilişki sırasında ağrısı olan kadınlarda da jinekolojik muayene şart. Bu tarz durumlarda da yine endometrium kanseri tanısı koyulabiliyor. Peki hocam, rahim kanseri ile endometrium kanseri aynı şeyler mi? Aynı sınıflama altındadır. Rahmin iç zarı endometriumdur, dış zarı miometriumdur. Endometrium genellikle rahim kanseri olarak geçince endometriumun iç tabakasından ya da dış tabakasından gerçekleşmiş olmasına bağlı olarak ayrılabilir, ama genel olarak rahim kanseri olarak ifade edilir. Peki endometrium kanseri tanısı almış bir kadını neler bekliyor? Yani bu kanser ölümcül müdür? Endometrium kanseri rahim ağzı kanseri gibi çok invazif bir kanser değil. Şöyle belirti veriyor. Erken dönemde belirti verebildiği için kadınlar böyle durumlarda şüpheleniyor, endişeleniyor ve erken dönemde doktora başvurabiliyorlar. O yüzden muayeneler sırasında yapılan işte jinekolojik muayeneler, rahim duvarındaki kalınlaşmalar ya da postmenopozal bir kanaması olan bir kadında alınan biyopsi örneklerinde erken dönemde teşhis edildiği takdirde cerrahi bir operasyonla tamamen kür sağlamak mümkün. Artık günümüzde zaten laparoskopik ameliyatlar çok güncel, hızlı iyileşmeler çok mümkün. O yüzden rahim ve yumurtalıkların alındığı bir cerrahi operasyonla endometrium kanserinden erken dönemde kurtulmak çok mümkün. Peki hocam, bu kanser en sık kimlerde görülür? Dünyada her yıl 290 bin kadın endometrium kanseri tanısı alıyor. Ülkemizde de 7.000 kadın endometrium kanseri tanısı alıyor artık. Bunun en önemli sebeplerinden biri obezite. Yani obezite, bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor: kanseri ortalama 3 kat olarak arttırıyor. Vücutta oluşan yağ dokusunun artmasıyla birlikte kandaki östrojen miktarının artması bu kanseri tetikleyici en önemli etken. O yüzden obezite diyebiliriz. Onun dışında erken yaşta adet görmek, erken menarş, geç menopoz, o östrojen maruziyetinin arttığı durumlar. Yine çocuk sahibi olmamak, infertilite, kısırlık durumu gibi durumlar yaşayan kişilerde, diyabet, tansiyon hastalığı olan insanlar genellikle obez kişiler oluyor ve onlar da çok sık görülüyor. Yine ailede endometrium kanseri varsa, meme kanseri varsa bu tarz hastalar da sık görülüyor. Genetik yatkınlığı var yani. Evet, var. Çok çeşitli sebepleri var. Bunun bir yaşı var mıdır? Yani genç yaşlarda da işte 40 yaş altı, 30 yaş altı endometrium kanseri görüyor musunuz? Evet, genellikle menopoz ve menopoz sonrası dönemlerde endometrium kanseri bizim en sıklıkla karşılaştığımız bir kanser türü. Özellikle postmenopozal, menopoz sonrası kanamaları olan kadınların %10'u rahim kanseri olarak gerçekleşiyor. Ama 40 yaş altı kadınlarda da %5 ihtimalle rahim kanseri, özellikle ailede yatkınlık varsa rahim kanseri görülme ihtimali oldukça mümkün. Çok teşekkür ederiz hocam değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim hocam.